Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu teneke içecek kutularından çok şık bir şamdan yaptım. Nasıl yaptığımı hemen anlatıyorum. Bu plastik kaseyi kalıp olarak kullandım ve içerisine hazırladığım taş tozu karışımını döktüm. Dilerseniz alçı ya da çimento da kullanabilirsiniz ama ben çabucak donmasını istediğim için taş tozu kullandım. Öncesinde kalıbı yağladığım için çok kolay bir şekilde çıktı ve bundan 2 tane hazırladım. Bu hazırladıklarım şamdanlara tabanlık olacak. Hem ağırlık yaparak devrilmesini önleyecek hem de görüntü olarak da daha şık duracak. Tabanlıkları kalıptan çıkardıktan sonra tamamen kuruması için bir gece beklettim ve hızlı yapıştırıcıyla teneke kutulara yapıştırdım. Dikkat ettiyseniz teneke kutuları ters çevirerek yapıştırıyorum. Yani alt kısmı üste bakacak şekilde. Şimdi şamdanları biraz süsleyeceğim. Bunun için silikon kalıp ve kendi yaptığım hamuru kullandım. Kalıbı öncelikle bebe yağıyla yağladım ve içerisine hamuru yerleştirdim. Bu hamurun yapılışı kanalımda var. 2 video öncesine bakabilirsiniz. Hamura silikon kalıpla şekil verdikten sonra tutkalla teneke kutulara yapıştırdım. Havanın çok sıcak olmasından dolayı hamur çalışırken fazla esniyor. O yüzden çok çabuk ve dikkatli bir şekilde hazırlamak gerekiyor. %98 nem oranıyla inanılmaz bunaltıcı bir hava var. Tabi bu da malzemelere de olumsuz olarak yansıyor. O yüzden böyle hamur hazırlayacaksanız eğer sadece kullanacağınız kadar hazırlayın. Dışarıda beklerken fazla uzun süre dayanmıyor, buzdolabı da kurutuyor. Alt kısmına yaptığım desenin aynısını üst kısmına da hazırladım. Tam orta kısmına da bu şekli yapıştıracağım ve boyanabilir hale gelmesi için bir gün bekleteceğim. Hamurun dış yüzeyi kabuklaşmışsa boyanabilir hale gelmiş demektir. Rich'in kendinden vernikli boyasıyla boyuyorum. Benim kullandığım renk antrasit. Önce hazırladığım desenlerin üzerini normal bir şekilde boyadım. Ardından doku vermesi için boyaya karbonat karıştırdım. Ve kalan kısımlarını da bu hazırladığım karışımla boyadım. Karbonat zemine seramik bir doku veriyor. Boyanan zemin orijinal taşmış gibi görünüyor. Bu dokuyu seviyorum. O yüzden çalışmalarımda bolca kullanıyorum. Her ikisini de aynı şekilde 2 kat boyadım. Bu aralar boyalar çok geç kuruyor. Daha önce böyle bir problemle karşılaşmamıştım. Yine büyük bir ihtimalle nemden kaynaklandığını düşünüyorum. Tabi boyaların kurumaması benim bütün işlerimi geciktiriyor. O yüzden düzenli olarak her hafta video yükleyemiyorum. Ama çok yakında yeniden düzene koyacağımın garantisini verebilirim. Fırçama çok az turkuaz rengi boya yükledim ve fazlasını peçeteye sildim. Daha sonra şekillerin etrafına ve üzerine renklendirme yaptım. Her ikisine de aynı işlemi uyguladıktan sonra antik beyaz rengiyle kuru süpürme yaptım. Yine fırçama az miktarda boya yükledim. Fazlasını peçeteye sildim. Ama burada kullandığım sert kıllı bir fırça. Fırçayı çok bastırmadan boyadığım kutuların her yerine ışıklandırma yaptım. Bu yaptığım alttaki rengin koyuluğunu yumuşattı. Desenlerin ve dokuların ortaya çıkmasını sağladı. Artık son dokunuşları yapıyorum. Metalik altın rengi boyayla desenlerin üzerine ışıltılar vererek çalışmamı bitirdim. Kullandığım boyalar kendinden vernikli olduğu için de vernik sürmedim. Ben genelde son dokunuşları yaparken boyayı parmağımla sürmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu şekilde daha rahat kontrol edebiliyorum. Evet, teneke içecek kutularından yaptığım şamdanları bitirdim. Eminim videoyu izledikten sonra birçok kişi bunu yapmayı isteyecektir. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kendim boyamasam ben de bunun hediyelik eşya dükkanlarında satılan orijinal bir şamdan olduğuna inanırdım.
Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.